Efendim herkese günaydınlar. Ben biraz uykulu ve yorgunum. Bu videoda size neden uykulu olduğumdan başlayarak önümüzdeki 24 saat ne yapacaklarımdan bahsedeceğim. Aynı zamanda oradan görseller de muhtemelen gelir. Öncelikle dün akşamdan başlayayım. Neden yorgunum? En yakın arkadaşımın doğum günü vardı. Mükellefe gittik. Ben daha önce Mükellefe gitmemiştim. Birazcık oradan da bahsedeyim. Maalesef video çekmedim orada ama en azından yediklerimizden ve vereceğim puandan da bahsederim. Neden gitmedim? Benim oraya ofisim çok yakın olmasına rağmen İstanbul'daki en sevdiğim restoran Tersane'ye çok yakın bir mesafede. Ne zaman yemek yiyecek olsam akşam yemeği tabi böyle olunca yine Tersane'ye gidelim olduğundan Mükellefe gidemedim. Dün akşam da en yakın arkadaşımın doğum günü. Kendisi de oraya gitmek istemiş. Bu şekilde bana da vesile oldu oraya gitmek. 10 üzerinden vereceğim puan 8'dir. Açıkçası. Yemek fiyatları da gayet uygundu. Bu devirde artık ucuza bir şey kalmadı. O yüzden hiçbir şey ucuz diyemiyorum ama 4 kişi yemek yemek 1800 lira. Akşam yemeği, doğum günü kutlaması bana açıkçası mantıklı geldi. Kişi başı 450 yapıyor galiba. Mekan güzeldi. Peninsula Otel'in hemen yanında, eski katlı otoparkın bitişiğinde, Hayes Otel'in terasında. Gece ulaşımı da rahat, kolay. Biz arabayla gittik geldik ama yani toplu taşımayla gece de zaten var. Her yere çok daha rahat gidilebilir. O yüzden mantıklı bir yer. Tavsiye ederim. Ama mutlaka tersaneye de gitmenizi tavsiye ederim. Biz dün akşam 3 tane meze yedik. Atom kokoreç yedik büyükten. Onun haricinde işte bir pastırmalı humus söyledik. Bir de ortaya böyle 2 kişilik bir karışık ızgara söyledik. Hepsi gayet güzeldi. Keyifli bir akşam yemeğiydi. Ancak ben akşam yemeği esnasında bir müzayede izlemek zorunda kaldım. Bir eserimiz satılıyordu. Şimdi tam olarak reklam olmasın. Nereyi izlediğimi, ne yaptığımı tam söylemeyeyim. Müzayede de çok geç bitti. Yani yemek boyunca açıktı. Tabii sesli olarak izlemedim. Ayıp olmasın da diye aynı zamanda da. Aklımda bir taraftan oradaydı. Eve döndük. Gece 1'e kadar devam etti müzayede. Bu arada Instagram'da canlı yayın müzayede izlemediyseniz ben bir ara tavsiye ederim. Yani bir şey almasanız bile inanılmaz güzel sürükleyiciliği var. Bu işi çok iyi sunan kişiler var. Çok iyi sanat galerileri var. Mutlaka tavsiye ederim. Ben profesyonel anlamda koleksiyonerliğe ve galeristliğe başlamadan önce bunları izlerdim. Bir şey almasam bile mesela bazı eserler normalde piyasası 500 bin lira, 1 milyon lira. Şov olsun diye açılış fiyatını 5 bin lira, 1000 lira yaparlar. Almayacağımı bile bile ve o fiyata gitmeyeceğini bile bile pay vermeye başladım. Ondan sonra bir iki bir şey aldım. Tabii o kadar yüksek rakamlara değil. Sonrasında da işte yavaş yavaş koleksiyonerliğe ve şu an bu işi ticari anlamda yapan moda doğru geldim. Her şeyde de bir hayır vardır. Dün akşam o işte gece 1'de bitti. Gece 1'de bitti ve bu sabah kendimi spora gitmeye şartlamıştım. Yani spora gitmesem kendimi hiç iyi hissetmezdim. O üstüne de bir spora gittim. 1'de yatıp işte sabah saat 6'da kalktım. Sonra ne terslik olabilir? Tabii ki de birçok şey olabilir. Dün gece Birsun'un arabasıyla döndüğümüz için ben de dün arabamı Marmaray'da bırakmıştım. İşe genellikle Marmaray'la gidiyorum. Dolayısıyla sabah anahtarla bir sokakta arabam nerede, sağda solda diye ararken evet Marmaray'da unuttum, aklıma geldi. Bu yağmurda, çamurda ve soğukta martıyla gitmek zorunda kaldım Marmara'ya. Ondan sonra da geldim. Bu arada martıyı normalde ben kullanmam. Ama bu tarz daha önce beni birkaç kez kurtarmışlığı var. O şekilde de bize iyi geldi. Lakin spordan sonra şimdi tabi soğuk da yedik. Onun videosunu paylaşırım. Çorbacıda bir video çektim. Yediğime içtiğime mutlaka dikkat ediyorum. Yoğun tempoda seyahat ederken ve yaşarken. Çünkü hava hem çok iyi değil. Üstüne şimdi Kapadokya'ya gideceğim. Döneceğim yarın sabah. Ofiste işim var. Eve uğrayıp üst baş değiştirip tekrar bir Bodrum'a gideceğim. 2-3 gün Bodrum'dayım. Üstüne İstanbul turları derken yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Ne yapıyorum bu arada böyle tempoda? Ben Umka kullanıyorum. Bu damla. Tabi her zaman değil bu tarz durumlarda. C vitaminini aksatmıyorum. Haftanın 3-4 günü tüketiyorum. Tabi taze meyve yine aynı şekilde oldukça tüketirim. Bir de çorba. Yani bol acı, bol limon. Eğer mümkünse beyran şeklinde. Yoksa da bugün mesela tavuk suyuna içtim. Çok sevdiğim bir çorbacı. Akabinde de şimdi Kapadokya'ya doğru yoldayım. Ben size bu videoda neden bahsedeceğim? Kapadokya'nın genel bir gezi vlogu olmayacak bu. Vlogu olmayacak. Ben aslında seyahat acentası işletiyoruz aynı zamanda.
biz bu seyahat acentasında nelere dikkat ediyoruz? Misafirlerimiz için neler düşünüyoruz? Basitçe bunlara da değineceğim. Bazen arkadaşlar soruyorlar, Olcan sizin turlar ne kadar? Ben fiyatlardan bahsediyorum. Piyasanın üstünde kalıyor. Yani bu bir aşikar ama neden piyasanın üstünde kalıyor? Yani tabii ki de birçok sebebi olabilir. Bugün gittiğiniz X restoranda 300 liraya yemek yerken Y restoranda 1000 liraya da yiyebilirsiniz. Arada bazı farklar var. Biz misafirlerimizin yani neredeyse aldığı havaya bile dikkat ediyoruz. Hatta aldığı havaya neredeyse değil, dikkat ediyoruz. Restoranlarda, mesela dün akşamdan örnek vereyim. Restoranlarda eğer sigara içiliyorsa, içilen ve içilmeyen taraflar varsa, içilen taraftaki sigara rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? Bunu notlarımıza alıyoruz. Bir misafirle önceden konuşurken aile içerisinde sigara içen olabilir, içmeyen olabilir. Sigaraya karşı çok kötü bir alerjen durum veya tepkime veren kişiler olabilir. Onlara rezervasyonlarını yaparken masa seçimi, hatta salon seçimini buna uygun olarak yapıyoruz. Bunun için de çok fazla seyahat etmemiz gerekiyor. Mesela ben şu an normalde misafirlerimin Kapadokya'da rehberleri hazır, her bir şey hazırken onların her şeyinden daha da emin olma amaçlı yanlarına gidiyorum. Mesela şu an yağmur var İstanbul'da. Kapadokya'da yağmur artı rüzgar fazla. Balonları yarın muhtemelen iptal olacak, balon uçuşları. Balon uçuşları iptal olduğu zaman sabahın o saatlerinde kendilerine en uygun alternatifleri sunmak ve onlara kendini iyi hissettirmek adına açıkçası hem deneyimlerimizi hem de o sıradaki inisiyatiflerimizi alarak kendilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Şu anda zaten bu videoda ondan bahsedeceğim. Şimdi bakalım, İstanbul Havalimanı'na doğru yoldayım. Bir de gitmişken Türk Hava Yolları'nın hem business hem de elit lounge'ından bahsedelim. 2 tane var. Hatta şimdiden bahsedeyim, oradan video paylaşırım. Bir de IGA lounge var. Yani havalimanının işletmesinin kendi lounge'ı var. Ben aynı elit üyesi olduğum için Türk Hava Yolları'nda şeyi kullanıyorum hep. THY'nin lounge'ını kullanıyorum. Yurt dışı için ayrı, yurt dışı lounge'u gerçekten çok güzel. Hatta yurt dışı uçuşlarında ben uçuştan 2-3 saat önce gelir. Yani işim varsa bilgisayarda işimi hallederim, şey yaparım. Çok güzel, çok keyifli bir salonu var. Business Lounge'ın Türk Hava Yolları'nın yurt dışında, pardon, Elite Lounge'ın yurt dışı uçuşlar için dış hatlardaki. İç hatlardaki de keyifli. Yani iç hatlara zaten uçuşlara çok önceden gelmediğim için genellikle 1-1,5 saat önceden geliyorum. Bavulum tabii ki de yoksa. Çoğunlukla da olmadan seyahat ediyorum. Hatta şu an yani 24 saatliğine gittiğim için bırakın kabin bavulunu, sırt çantamla gidiyorum. Bilgisayarım, eşyalarım, şarj aletim vesaire onun içinde. Çok seyahat ettikçe zaten artık eşyalardan ne kadar yük olduğunu anlıyor insan. Şimdi dediğim gibi bir Türk Hava Yolları'nın iç hatlar lounge'ına gideceğim. Orada da 2 tane var. Bir tanesi business uçuyorsanız, böyle bir yerden aşağı iniyorsunuz. Business uçuyorsanız sol taraftan ya da elit kartınız varsa da sağ taraftan giriyorsunuz. Onu ayırmışlar. Bence mantıklı bir uygulama. İki lounge da birbirinin hani çok benzeri. İşte yerli ve yabancı haber kanalları bir taraftan açık. Çay, kahve, kahvaltı. Kahvaltı öyle mükellef bir kahvaltı değil. Yurt dışı yani yurt dışı uçuşlardaki olduğu gibi, oradaki salondaki gibi, ama çok keyifli, düzenli, çalışabileceğiniz, gittiğiniz yerde işiniz varsa önceden toparlayabileceğiniz güzel, temiz tuvaletleri olan bir alan. Şimdi bir de uçak iniyor, onu da göstereyim. Bu Türk Hava Yolları bir tane iniyor galiba. Geldim havalimanına. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru geçelim. Ben burada açıkçası bu havalimanını sevdiğim bazı taraflardan bir tanesi de yani trafik olmadan genellikle gelip gidiyorum. Şeye bırakıyorum arabayı. Yine Türk Hava Yolları'nın elit avantajlarından bir tanesi de arabayı yine 5 numaralı kapı. 5 numaralı kapının altındaki otoparka bırakıyorum. Oradan da özel bir kapıdan sıra beklemeden hızlı bir şekilde girebiliyorum. Yani öyle havalimanındaki bekleme prosedürleri vesaire özellikle elit kartta çok daha rahat ve konforlu. Bir de zaten elit kart varsa business uçmasanız bile business kontuarlarından işlem yapabiliyorsunuz. Ben gerçi şimdi check-in'imi online yaptım ama en azından uçağa binerken hızlı girebiliyorsunuz. Gibi. Şimdi videoyu kapatıyorum. En azından otoparkı da bir göstereyim ve girişte göstereceğim. Haydi bakalım. İstanbul Havalimanı'na hoş geldik. Havalimanı öncesinde gelin sabahki çorba deneyimine gidelim. Şimdi aynı zamanda uhreviyatı da yüksek bir yere gidiyoruz. Karaköy'deki favori çorbacım. Bu arkamda gördüğünüz yer papazdan kiralık. Yandaki yerde vakıftan kiralık.
en üst taraftaki şurada gösterdiğim yerde Çatı Kilisesi. Hadi gelin bir çorba içelim. Başka bir vlog içeriğinde Karaköy'deki Çatı Kiliselerini sizlere tanıtacağım ama gelin şimdi bir çorbacıya doğru gidelim. İlk başta menüyü size göstereceğim. Bu arada burası sabah 7 ile gece 2 arasında açık. Ben tavuk suyuna çorba içtim. 45 liraydı gördüğünüz gibi. Bol acılı bir çorbadan sonra havalimanına tekrar devam ediyoruz. THE ile business uçmanın veya Elite ile Elite Plus karta sahip olmanın bazı avantajları var. Bu sadece uçakta ön koltuklarda oturmak değil. Gördüğünüz gibi eğer İstanbul Havalimanı'na geliyorsanız Turkuaz Otopark, ardından Mor Otopark ve Sarı Otopark'ı geçtikten sonra Kırmızı Otopark'tan girerseniz aracınızı park ettikten sonra çıkacağınız kapı 5 numaralı kapı olacak. Çok hızlı bir şekilde özel bir kapıdan giriş yapacaksınız. Burada tabi daha az sıra oluyor. İlk önce otoparka girerken aynı zamanda sizinle otoparkın ücretlerini de paylaşıyorum. Karşıda gördüğünüz P6 cam mekanlı otoparkından çıktıktan sonra hemen 5 numaralı Türk Hava Yolları'nın öncelikli girişinden girebilirsiniz. Bu arada eğer yağışlı bir havadaysa hemen bir alt kattan çıkıp sağımda görmüş olduğunuz merdivenlerden direkt 5 numaralı kapıya giriş yapabilirsiniz veya dışarıdan da en üst kattan da buraya giriş yapabiliyorsunuz. 5 numaralı kapıdan giriş yaptıktan sonra karşınızdaki danışmanın hemen yanında Business Class uçanların check-in alanı var. Hemen solunda da Elite ve Elite Plus uçanların bir alanı var. Ben bagajsız uçtuğum için sadece gösterme amaçlı buraya çekiyorum. G kapılarının sonuna geldiğimiz zaman da iç hat Türk Hava Yolları'nın lounge'ının inen asansörlerini göreceksiniz. İçi bu şekilde. Çok fazla detaylı bir çekim yapamadım ama eğer uçağınızdan 1 saat, 1,5 saat önce gelirseniz faydalı, keyifli, interneti de olan güzel bir alan burası. Bir özelliği de biniş kapılarına direkt olarak lounge'ın içinden giriyorsunuz. Yani buradan çıkıp kapıya gitmenize gerek yok. Araçlarla beraber buradan Körü'ye veya uçağa direkt olarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Eğer uçağınız Körü'ye yanaşmışsa bu şekilde Körü'nün hemen bir alt katındaki merdivenlerden kapıdan içeri giriş yapıyorsunuz. 2 tane yarım merdiven, yani bir kat çıktıktan sonra direkt olarak diğer yolcularla beraber Körü'ye bağlanmış oluyorsunuz. Havalimanından indikten sonra Kapadokya'nın en güzel otellerinden, en bilinen otellerinden Argos'a misafirlerimi yerleştirdim. Burası da Argos'un teraslarından bir tanesi. Gelin size şimdi bu bölgedeki diğer tavsiyemi göstermek için yola çıkalım. Sol taraftaki Seki Restoran Argos'un restoranı. Karşıdaki minareye geçtikten sonra solda aşağıda La Maison de Kapadokya diye bir otel var. Özellikle bir aileyseniz orayı size tavsiye ederim. Geniş odaları ve içinde mutfaklı odaları var. İçindeki pizza bar çok iyi. Aynı ailenin bir de Elay diye çok güzel bir restoranı var. Bu da yine bana kalırsa Kapadokya'nın en güzel muhitlerinden olan Uçhisar'ın ters taraftan görüntüsü. Üst taraftaki kalenin manzarası şahane. Eğer hediyelik eşya alacaksanız kalenin hemen altındaki dükkanlardan alabilirsiniz. Bu arada kanalımda Uçhisar Kalesi'nin karlı bir görüntüsü de vardır, onunla izlemenizi tavsiye ederim. Ben çok sık Kapadokya'ya geliyorum ve geldiğim zaman özellikle balon uçuşu varsa bu otel balon uçuşlarının da merkez noktası olduğu için Royal Stonehouse'da kalmayı tercih ediyorum. Mütevazi ve ekonomik bir otel. Normalde bu gece de burada kalacaktım ama İstanbul'a acilen dönmem gerekti. Otele girdim, odaya girdim ve tekrar havalimanına dönmek zorunda kaldım.